Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir türlü büyütemedim, nasıl söyleyeyim, bakımı ile ilgili hep hata yaparak öğrendiğim bir çiçeğim hakkında bilgi vereceğim. Diğeri hastanede ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde yaprakları kurumaya başladı. Sonra araştırırken sebebini öğrendim. Videoda göstereceğim. Bir de evde köklendirmek için bardakta bekletiyordum. Muhtemelen güneşi çok sevmiyor anatoryum. Bu şekilde. Ama bazı yerlerinden de yaprak vermeye çalışmış. Bakın. O kadar hasta ki. Hemen bu çiçeğimi nasıl temizleyeceğiz, nasıl bakımını yapacağız, o konu hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde önce bu kuruyan dallarını hijyenik bir makas olabilir ya bıçak olabilir arkadaşlar. Onunla keselim. Bakın şu şekilde. Beğenmediğim yapraklarını. Hatta bu yaprağımız da çok kötü. Diğerinin gelişimini engelleyecek. Onu da temizliyorum. Bakın şu şekilde kuruyan bütün yapraklarını temizliyorum. Bakın. Burada da yine aynı şekilde kuruyan bütün dallarını temizliyorum. Özellikle şuralarından da. Ki sonradan gelişimini engellemesin. Şu şekilde kestiğimiz yerlere mutlaka tarçın döküyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Biraz daha ekleyeceğim. Bu şekilde. Lütfen çok güneşli bir ortamda olmasın. Çiçeğimiz gölgede falan mı olsun anne, yoksa orta derecede mi? Güneş ışığı alsın. Direkt güneş ortamında olmasın. Suyuna dikkat edelim. Çok kuru kalmasın. Evet. Can suyu da dökelim. Şöyle. Biraz can suyunu da verdik. Sonunda anatoryum bitkisiyle ilgili bilgiler edindim. Biraz daha öğrenmeye başladım diyelim. Anatoryum bitkisi daha çok tropikal bir bitkidir. Orkideler gibi ortam sever. Yani direkt güneş ışığı almayacak ama aydınlık olacak bulunduğu ortam ve sıcak olacak arkadaşlar. Çok soğuk olmayacak. Ani sıcak değişikliklerini sevmiyor. Ani ısınma ya da ani soğumaları sevmiyor. O şekilde korumamız gerekiyor anatoryum bitkilerini. Yaz aylarında çok güneş ışığını direkt almayacak. Aldığı zaman bu şekilde yaprakları sararıyor, kuruyor ve hastalanıyor çiçeğimiz. Kış aylarında ise de evin güzel ışık alan bir yerinde bir konumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Yani mutlaka ışık ve sıcaklık alsın. Soğuk bir ortam olmasın lütfen. Anatoryum çiçeklerimizi çok sularsak da kökleri çürüyebilir. Az sularsak da büyümeyebilir. Yani bunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü anatoryum bitkisi nemli ortamı çok seviyor. Nem istiyor. Mümkün olduğu kadar nemli bir ortamda büyütmeye çalışalım. Ya da nasıl yapabilirsiniz? Böyle bir saksıya yerleştirebilirsiniz. Geçirgenliği yüksek bir saksı olsun. Ve saksının dibinde bir çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. O nemli olabilir. Bakın çiçeğimin de
sorununu öğrendim. Sorunu böceklenmeymiş. Onun için hemen bir önlem almaya çalıştım. Köklerinde küçük sinekler oluşmuş. Onun için de bir fincana birkaç damla bulaşık deterjanı damlattım. Onu güzelce karıştırdım. Ve saksımın özellikle köklerine gelmeyecek yerlerine, bitkinin köklerine gelmeyecek yerlerine peçete ile damlattım. Şimdi göstereceğim size uygulamalı olarak. Hala kuruyan bölgelerini kopartmaya çalışıyorum. Üzülüyorum da bu çiçeğim. Çok seviyorum çünkü. Özellikle kırmızıyı çok sevdiğim için de hayranım bu bitkimize. Evet, bakın buradan yeni yeni dallar vermeye başlamış. Peçeteye bu hazırladığım karışımı batırıyorum. Özellikle saksının dış kısımlarına gelecek şekilde deterjanlı, bulaşık deterjanı var içinde arkadaşlar. Bulaşık deterjanını yaydırıyorum arkadaşlar. Ve birkaç damla da bu şekilde damlatıyorum. Köklerine gelmemesine dikkat edin. Yaprağına gelmesin. Ona dikkat edin. Bir sürede sulamayacağım birkaç gün. Hatta mevsim tam sıcaklar artmadığı için bir hafta kadar sulamayacağım arkadaşlar. Bu şekilde peçetemizle saksımızın dışında kalan deterjanlı suyumuz ile güzelce siliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerinizde böceklenme, özellikle minik sinekler varsa bu kürü mutlaka deneyin. Sonra da tarçın döküyorum arkadaşlar. Tarçın da enfeksiyonlardan korur bitkinizi. Tarçını eksik etmeyin çiçeklerinizde. Biraz daha az dökebilirsiniz. Ben biraz fazla dökmüşüm arkadaşlar. Anatoryum bitkisi neden çiçek açmıyor arkadaşlar? Yeterince ışık almıyor ise çiçek açmaz. Bitkiniz yılda bir dinlenme döneminde olur. Bu dönemlerde 6 hafta sürer. Bu süreç içerisinde çiçek açmaz. Bir de vitamin eksikliğinden dolayı çiçek açmaz. Özellikle fosfor ve potasyum çok yararlıdır. Mutlaka fosforyum ve potasyum desteği verelim arkadaşlar. Anatoryum bitkisi neden yaprakları matlaşır arkadaşlar? O da nem oranı az olduğundan dolayı yaprakları matlaşır. Nemine de dikkat edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.